Hoş geldiniz. Bugün tüm psikolojik rahatsızlıklarımızın semptomlarını ve ataklarını bastırmak adına ortak bir mücadele yöntemi sunacağım. Hepsiyle mücadele edebilecek güçte olmasının sebebi hepsinin bizlere yaşattığı kaygı ve takıntı ataklarının beynimizin bilinç dışı bölgesinden gelmesi. Bu yüzden biz de bugün bilinç dışına savaş açmaktan konuşacağız. Sonrasında bir San Andreas örneği vererek bu konuyu aklınızda daha anlaşılır bir şekilde oturtmaya amaçlıyorum. İlk etapta savaş sözü sizi yanıltmasın. Burada amacımız bilinç dışını öldürmek değil. Zaten o ölürse biz de ölürüz. Onun görev yöneticisindeki tüm arka plan uygulamalarını yönetmek. Tansiyon, nabız, enerji için ATP sentezi gibi bilinç seviyesi dışında kalan tüm alanları bu yapı yönetmekte. Yani neredeyse vücudun tamamından o sorumlu. Bize ise sadece elimizi kolumuzu oynatma lüksünü vermiş. Gerçi onu da lütfedip o mu bize verdi yoksa biz mi prefrontal korteksi geliştirip zorla bu yetiyi onun elinden aldık, orası muamma. Çünkü bizim dışımızdaki hayvanların elini kolunu da bilinç dışı yönetiyor. On cihazlar tamamen otomatik pilottalar. Bu hayati arka plan uygulamalarını onun yönetmesi konusunda şahsen bir şikayetim yok. Ben ağırlık kaldırırken ne kadar motor ünite devreye sokacağıma karar vermekle uğraşmak istemem tabii ki. Bu şekilde her parametreyi bilinç seviyesinde biz yapsak bize şu kısa hayatta yaşayacak vakit kalmaz. O yüzden ben şikayetçi değilim. Alsın başına çalsın vücudu. Yemedik ulan yemedik. Ama bir noktada onu tamamen görmezden gelip ipleri tamamen onun eline bırakamayacağımız bir bölge var. O noktada da ona bir müdahale etmek zorundayız. Bilinç dışını şu şekilde düşünün. Ebeveynlerinizden gelen kalıtsal otonom dürtülere sahip, bununla birlikte yaşadığınız çevre sonucu bir takım olumsuz öğrenilmiş çaresizlik örnekleri geliştirebilen ve bunları fobi ve travma haline getirebilen birlikte yaşadığınız içinizdeki 4 yaşındaki haliniz. Yani beyninizin ana kumanda odasındaki koltukta ürkek 4 yaşında bir çocuk oturuyor. Haliyle farkındalığı çok düşük ve yüz binlerce yıl aynı ilkel dürtüler işe yaradığı için hala stres yönetimi konusunda aynı ilkel dürtüleri kullanıyor. Oturduğu masada önünde kırmızı bir düğme var. Acil durum stres yönetim protokolü yazıyor üzerinde ve bu 4 yaşındaki çocuk metropoldeki güncel stres kaynaklarına akıl erdiremediği için en ufak bir terslikte bu butona basıyor. Çünkü elinde başka bir silah yok. Kalıtsal olarak aktarılan bir içgüdü olduğu için elinde başka bir B planı yok. Küçükken kendisine sürekli yasaklar konulmuş, kötü bir şekilde şartlandırılmışsa bir travma sonrası stres bozukluğu geliştirmeye başlıyor. Bu yüzden de ilkellikten sıyrılarak rasyonel bir şekilde gerçek stresin tanımını yapamıyor ve bizler bilinç seviyesinde o olayın bir stres faktörü değil sadece bir kuruntu olduğunu ve bu kırmızı alarmın boş yere verildiğini biliyoruz ama bilinç seviyesiyle bu durumu doğrudan bilinç dışına anlatmamızın bir yolu olmadığı için o çocuk her şeyi bir stres olarak algılıyor ve olur olmadık zamanlarda o butona basıp vücudu hayatta kalma moduna geçiriyor. Bu çocuk bizim düşmanımız değil, bunu bizi hayatta tutmak için yapıyor ve içten içe bize iyilik yaptığını zannediyor. Çünkü mağara döneminde yaptığı şey işe yaramış. O yüzden limbik sistem dediğimiz hayvan beyninin çeşitli alt organları ile bize bir takım tehlike sinyalleri ulaştırmayı ve bizi harekete geçirmeyi amaçlıyor. Vücudu yersiz bir savaşa hazırlamaya uğraşıyor. Bizler ise limbik sistemden gelen bu sinyallerin üzerimizdeki etkilerini azaltmak için bizi etkisi altına alamayacak noktaya getirecek kadar kendimizi geliştireceğiz. Yani bilinç dışına karşı verdiğimiz bir savaş aktif bir saldırı değil, pasif bir direniş. Sen bilinç olarak her daim savunan tarafsın ve hiçbir zaman saldıran taraf olamayacaksın. Çünkü bilinç seviyesi bilinç dışına sözünü geçiremez. Yani prefrontal korteks amigdalaya emir veremez. Bu hatalı bir stres sinyali. Bir daha spesifik olarak bu anlarda bu sinyali verme diyemez. Bu yüzden amigdala gibi bazı limbik sistem organları hayat boyu size belirli aralıklarla saldıracak. O yüzden her an hazırlıkta olacağın mutlak bir savunma geliştirmen gerek. Bu durumu şöyle çok güzel bir örneğe benzetelim. Çernobil'deki Elephant Foot reaktörün patlamasından sonra oluşan ve yoğun radyasyon yayan bir erimiş nükleer malzeme kütlesidir. Bir fil ayağına benzediği için ismi bu şekilde. Bu madde reaktörün alt kısmında birikti ve çok tehlikeli bir radyoaktif alan yarattı. Tıpkı bilinç dışının yolladığı sinyaller gibi onun da radyasyonunu sıfırlama konusunda hiçbir şey yapılamaz. Bu yüzden de yapabildikleri sadece Elephant Foot'un etrafına beton ve diğer malzemelerle koruyucu yapılar inşa etmek oldu. Çökelti barajları inşa edilerek radyoaktif maddelerin su yollarına ulaşmasını önlemeye çalıştılar. Yani sorunu sadece etrafından dönerek çözebiliyorlar. Bu yapılar radyasyonun yayılmasını sınırlamak için tasarlandı. Çünkü yayılışı durduramazsınız. Tıpkı limbik sistemden gelen panik dürtüleri gibi. Bugün ise biz bu içimizdeki ürkek 4 yaşındaki çocuğa tamam sen bizi mağaradan çıkarttın, asırlarca hayatta tuttun ama sen artık bize faydadan çok zarar getiriyorsun. Sen bir şu köşede dur artık. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Dememiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağımızı anlatalım. Şu uzun anlamlandırma açıklamalarını yapmadan
anlatmadan sadece yapılacakları anlatsaydım, diğer YouTuber'larda olduğu gibi videodan çıktıktan sonra aklınızda hiçbir şey kalmayacaktı. Belki 1-2 gün bu teknikleri uygulayacaksınız. Sonrasında neyi neden yaptığınızı da unutacaksınız. Diğerlerinin yaptığı gibi sadece balık vermiyorum, balık tutmayı da öğretiyorum. Sürecin farkında olun istiyorum. Bu yüzden bu kadar uzun oluyor videolar. Şimdi popüler bilim kapsamında beynin bazı bölgelerini göstereceğim ve buraları nasıl ve neden geliştirmeliyiz bunu anlatmış olacağım. İlk olarak bilinç dışının kalesi olan karşı takımın askerlerini tanıyalım, onları anlatalım. Bilinç dışının kalesi limbik sistemdir. Limbik sistem beynin iç kısmında, özellikle beynin ortasında yer alır. Beynin iki yarım küresi arasında, yani temporal lobların altında ve frontal lobların ön kısmında bulunur. Bu sistem duygular ve hafıza gibi işlevlerde önemli bir rol oynar. Bu limbik sistemde konumuz için en önemli kısımlardan birisi amigdala. Amigdala duygusal bellek ve tehdit algısı ile ilgili, yani kırmızı alarm sinyallerini açığa çıkaran bölge. Amigdala travma ile ilişkili her türlü ipucunu bir tehdit olarak yorumlar ve bedeni adeta tekrar aynı olayı yaşıyormuş gibi bir alarma geçirir. Yani travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz vakit o şartlanmışlıkların bir uyarı verdirmesi büyük çoğunlukta burada oluşan duygusal bellek kaynaklı. Amigdala aşırı tepki verdiğinde onun bu saldırısına hazırlıklı olmaktan bahsediyorum savaş açmak derken. Savaşı ne ile açıyoruz? İki alanda kendimizi geliştirerek. İlki kas hafızası, ikincisi genel kültür. Şimdi nasıl bir savaş planımız var? Hilal taktiği yapacağız. Çünkü kas hafızası ve genel kültür edinimleri ağırlıklı olarak beynin dış kenarları üzerinden yürür. Yani madem limbik sisteme söz geçiremiyoruz, bizler de beynin geri kalan geliştirebildiğimiz her atıl bölgesini eğiterek kendi safımıza çekip asker sayımızı arttırırız. Beynimize eksik olan B planını bu yollarla vereceğiz. Hemen askerlerimizi tanıyalım. Kas hafızası gerektiren enstrüman çalmak, bir savunma sporuna gitmek, resim yapmak gibi becerileri edinmek beynin farkındalığını arttıran olgular. Siz sadece o disiplini öğrendiğinizi zannedersiniz. Fakat siz keman öğrenirken perde arkasında bambaşka bir disiplin hakkında da bir puzzle parçası edinmiş olursunuz. Çünkü hayatınızı kolaylaştıracak puzzle parçaları hiç ummadığınız farklı kas hafızası temelli edinimlerin içinde saklı halde bulunuyor. Aynı durum genel kültür için de geçerli. Bir kriz anında kullanmanız gerekecek puzzle parçaları bu tarz öğretilerin içine gömülü. Şimdi dikkat edin, bu askerlerimiz beynin hangi bölgelerine yerleşiyor? Söz konusu kas hafızası olduğunda kaydedildiği yerler büyük çoğunlukla motor korteks ve beyincik. Motor korteks beynin her iki yarım küresinin de dış kısmında, yani frontal lobun arka kısmında yer alır. Sağ yarım küredeki motor korteks vücudun sol tarafındaki hareketlerini kontrol ederken sol yarım küredeki motor korteks sağ tarafı kontrol eder. Cerebellum, yani beyincik ise beynin alt kısmında, arka tarafında ve beyin sapının hemen üstünde yer alır. Genel kültür öğrenimlerinde ise özellikle hipokampüs ve genel anlamda beyin kabuğunu geliştirmiş oluyoruz. Hipokampüs yeni bilgilerin öğrenilmesi ve uzun süreli hafızaya kaydedilmesi için kritik bir rol oynar. Genel kültür bilgileri burada organize edilir. Limbik sistemin organlarından birisi olan hipokampüsü eğitmek bizzat bilinç dışına truvatı yerleştirmek anlamına geliyor. Yani hayvan beynini ehlileştirerek otokontrol mekanizmamızı arttırmak, yüksek bir bilinç ve farkındalık seviyesine sahip olmak adına geliştireceğiz bu bölgeyi. Beyin kabuğunda ise özellikle bilinçli farkındalıkla ilgili olan muhakeme yeteneğimize borçlu olduğumuz prefrontal korteks ve yine genel kültürle ilgili gelişen parietal lob var. Bu bölgeler genel kültür bilgilerini öğrenirken ve hatırlarken birlikte çalışır. Kas hafızası ve genel kültür ile ilişkili olan tüm bu bölgeleri en iyi şekilde nasıl geliştireceğimizin tek formülünü etkili öğrenme nasıl gerçekleşir bir alanda derya deniz olmanın yolu isimli videomda anlatmıştım. Daha da detay isteyen olursa bu puzzle parçası olayını o videoda daha detaylı bir şekilde açıkladım. Kartlara o videoyu da koyuyorum. Sonuç olarak yaptığımız şey beynimizin olabildiğince farklı bölgelerinde bilinçli farkındalık yaratmak ve bir otokontrol mekanizması oluşturmak. Beynin ortasında bulunan limbik sistemin etrafındaki bölgeleri geliştirerek orayı kuşatacağız. Hilal taktiği dememin sebebi buydu. Bu bir sonraki saldırıya hazırlıklı olmamızı sağlayacak. Geçen videomda bahsettiğim beyninizde çelik gibi bir kale inşa etmekten kastım bu. Ana kumanda odasındaki o çocuk tuşa bastığı vakit eğer yer seviyesindeyseniz o sular sizi alıp götürür. Panik atağın dehşetine düşersiniz. Vücudunuz üzerindeki kontrolünüzü kaybedersiniz. Ama öncesinde güçlü bir kale inşa etmiş ve surlarınızı da yükseltmişseniz o tuşa basıldığı vakit o tehlike çanları olan sel o surları aşamayacak. Siz yüksekte kalenin içinde korunaklı bir halde bulunacaksınız. Kendimize ne kadar çok kas hafızası ve genel kültür edinimi katarsak surlarımızın boyu o kadar yüksek olur ve sel suları duvarlara vurup gider. O tehlike uğultuları yine devam eder. Selin geldiğini anlarsınız ama uğultular birer sinek vızıltısı kadar etki eder. Çünkü otokontrol mekanizmamızı yükseltmek bizim dehşete düşmek dediğimiz kontrolü kaybettiğimiz anların sıklığını azaltmaya yardımcı olacak. GTA San Andreas'ı hatırlayın. Farklı çeteler vardı. Her bir çetenin kendi bölgesi ve haritadaki rengi farklıydı. Mesela Ballas çetesinin alanları mor renkte kaplı.
kaplı. San Fierro Rifa'nın bölgesi kırmızı renk. Oyunda bizim çetemiz olan Grove Street Families'in alanı ise bildiğiniz gibi yeşil renkteydi. Her çete kendi alanını genişletmek adına belirli aralıklarla saldırı düzenlerdi. Bizler de bu saldırılara karşı direnip bölgemizi korumaya çalışırdık. Hatta onların bölgelerini de ele geçirerek haritayı daha da yeşillendirirdik ve haritaya yayılırdık. Yayıldığımız bölgelerde otomatik olarak bizim çetemizden yeni elemanlar oluşur ve o bölgelerin etrafını saldırılara karşı korurdu. Ayrıca ne kadarlık bir alana sahip olursak olalım, oyun açık kaldığı sürece rastgele saldırılar ömür boyu devam edecek şekilde yazılmış oyun. Yani bu örnek aslında birebir bilinç dışı ile olan savaşımızı özetliyor. Haritada farklı bölgeleri ele geçirmek, beynimizin farklı atıl bölümlerini eğitmek ile aynı şey. Haritaya yayıldıkça yeni çete elemanlarımızın oluşması, beynimizin farklı atıl bölgelerini eğitip oranın askerleri olacak olan puzzle parçaları oluşturmak ve farkındalığı yükseltmek ile aynı. Yazılım gereği oyunun açık kaldığı süre boyunca kaçınılmaz olarak bize sürekli saldırması, bilinç dışının yaşadığımız süre boyunca bize belirli aralıklarla saldıracağı gerçeği ile aynı. Özetle içinde bulunduğumuz durum bir iç savaş ve hayat boyu sürecek olan bir savaş. İç sesimizin kuruntularına kulak asıp asmama savaşı. Bize saldırmasını engelleyemiyoruz. Sadece surlarımızı yükselteceğiz. Madem biz bu bölgeyi değiştiremiyoruz, o halde etrafını kuşatırı şeklinde harekete geçeceğiz. Çünkü başka çaremiz yok. Bilinç dışıyla kalıcı mücadele etmenin şu anki tek yolu bu. Diğer videolarımdaki mindfulness, meditasyon, yoga ve dopamin detoksu da bu psikolojik rahatsızlıklarla mücadele etmek adına ortak birer araçlar. Fakat onlar daha çok bu ataklar ortaya çıktığında onları anlık olarak yatıştırmak konusunda etkililer. Yani bir kez bilinç dışından gelen bir saldırı başarılı olup sizi dehşete düşürdüğü vakit, bu dehşet anlarını en az zararla atlatmaya yardımcı olduğu vakit önemini anlıyoruz. Bilinç dışına savaş açmak ise bilinç dışından bir saldırı geldiğinde bu saldırının başarısız olması için ve bizi daha en başta o dehşete düşüremesin diye var. O yüzden tüm bu birkaç videoda anlattığım teknikleri bir bütün olarak kullanmak zorundayız. Bundan dolayı tüm o birbiriyle ilintili olan birkaç videoyu bir oynatma listesi içine alacağım. Tamamlandığında bu konuda muhtemelen eksiksiz bir sentez paketi oluşmuş olacak. Chernobyl'deki Elephant's Foot ve San Andreas gibi çok yerinde örnekleri nasıl verebiliyorum? Çünkü bu da bir genel kültür. Beyin benzer bir olgu bulduğu vakit bu benzetmeyi yapabilir. Bunlar hep farkındalığımızı arttıracak puzzle parçaları. O yüzden sürekli yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Sonuçta amacımız bilinç dışına karşı kendimizi savunmasız bırakmamak, bilgimizi artırarak, fiziksel yetilerimizi geliştirerek, kas hafızamızı güçlendirerek, beynimizin farklı alanlarını aktif hale getirdiğimizde limbik sistemin üzerinde sağlam bir otorite kurmuş oluruz. Bu da bizi ilkel dürtülerin esiri olmaktan çıkarır ve bilinçli bir yaşam sürmemizi sağlar. Eğer bu söylediklerimi günlük hayatınıza entegre ederseniz farkı kısa sürede hissedeceksiniz. Her seferinde biraz daha bilinçli bir birey haline gelecek ve bilinç dışınızın sizi kontrol etmesine izin vermeyeceksiniz. Unutmayın, hepimizin içinde bir kale var ve o kaleyi ne kadar güçlü inşa edersek o kadar özgür oluruz. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Kanalımda bu tarz pek çok video var ama izleyenler videolarıma yorum yapmadıkları için 80'den fazla videom olduğu halde YouTube algoritması beni ana sayfaya çıkartmıyor. Siz bu videodan bir fayda gördüyseniz başkaları da faydalanabilsin diye videoyu beğenip yorum atarsanız algoritma kanalımı daha çok kişiye önerebilir. Merak ederseniz kanalımda bunun gibi bilgilendirici videolar mevcut. İlginizi çekerse beklerim.